Biz, Arzu Altıntaş'la yayındayız dostlar. Yoğun bir gün bugün. Magazin gündemi çok dolu. Arzu hoş geldin canım. Hoş bulduk. Selamlar herkese ve sana. Merhabalar, merhabalar. Dostlar, ne yazık ki genç bir oyuncuyu kaybettik. Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti'nde rol alan 35 yaşında bir hanım. Bugün saat 12'de öğlen vakti evinde fenalaştı ve vefat etti. Allah rahmet eylesin Ece Amin. İrtem'e. Konuşacağız Arzucum, değil mi? Sen de çok üzgünsün. Çok üzüldüm vallahi. Çok çok acısı yerinde kalsın derler eskiler. Çok inanılmaz üzüldüm. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok genç. Çok genç bir oyuncuyu kaybettik. Ece İrtem. İnsanın inanısı gelmiyor. Şimdi videoları yayınlanıyor sosyal medyada Ece İrtem'in katıldığı programlarla ilgili. Ne kadar genç, ne kadar hayat dolu ve ne kadar mantıklı bir insan olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Ölüm sebebi araştırılıyor. Otopsi raporu sonunda belli olacak. Konuşacağız ama Ece'yi biraz daha geniş konuşacağız biraz sonra Arzu'yla. Poyraz ve Afra Saraçoğlu cephesinden çarpıcı bir haber var arkadaşlar. Biraz sonra onu da konuşacağız. İrem Derici Eylül'de evlenecek. Düğününe kimleri çağıracak, kimleri çağırmayacak? Onu konuşacağız. Türk dizi sektöründe bir dizi tutarsa partnerler %90 sevgili oluyor. Bu konuyu konuşacağız arkadaşlar. Neden öyle diyorsun Bilal? Neden öyle bir sonuç çıkardın derseniz Los Angeles diyeceğim sadece. Şifre Los Angeles. Konuşacağız. Berkay. Müthiş. Berkay'ın ya ne kadar ilginç. Berkay'ın öyle ilginç bakıyorsun ki sanki konuyu bilmiyormuş gibi. Meraklı gözlerle bakıyorsun böyle şaşırmış gibi bakıyorsun. Berkay'ın Evini. eşi evini paylaştı ve bir takipçi aman diyeyim turizm tesislerinde kaldığınız yerlere dikkat edin işte steril ortamlar olmuyorlar filan diye yorum yazınca ya burası bizim evimiz demiş Özlem Adaşahin. Berkay'ın parası Ege Denizi kadar çok mu? Ege Denizi'nin Hacı suları Sabancı kadar. ya da pandemide adam evinin önünde spor yapıyordu denizin dibinde. Ona da demişlerdi ya seni şikayet edeceğiz. Sokağa çıkma yasağı var. O da demişti ki sakin ol bro, burası benim evimin önü. Ya O çok güzel. geldi aklıma. Çok güzel. Bu kadar yoğunluk içinde hangisinden başlayalım? Var mı bir seçeneğin haber olarak? Yok, hiçbirisi fark etmez benim için. Asena'nın sevgilisi evli çıktı. Dansöz Asena şarkıcı oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Sevgilisi evli çıktı. Onu da konuşacağız. Sinirli bir Afram fanının yorumunu okumak istiyorum size. Onu da konuşacağız. Ben karar veremedim. O piti piti karamele sepeti diye bir şey sayardık böyle çocukken, hatırlıyor musun? Hadi İrem Hadi Derici. Asena'dan başlayalım o zaman. Şu Asena'dan. an Peki. herkes X'te ve Instagram'da Asena'nın videolarını paylaşıyor. Şu an inanılmaz bir yoğunluk var onunla ilgili haberlerde. Ondan başlayalım. Tabii. Ondan başlayalım. Peki 8 yıllık evliliğini bitirmişti Asena. İş insanı Hasan Dere ile Almanya'da yaşıyordu, evliydi. Almanya'da yaşıyordu ve e, Yalova'da bir iş adamının sevgilisi olarak hayatına devam ediyordu. Reklamlarında oynadığı firmanın sahibiyle ilişki yaşıyordu. Sevgilisi yani bir çiftlik evinde hayatına devam ediyor. Hepimiz sevgilisi biliyorduk. Adam evli çıktı ya. Adam evliymiş ya. Adam evliymiş. Yani ben şaşırdım. Sen şaşırdın mı? Ortada kaldım. Çok şaşırmadım. Evet yani Dün ben görmüştüm haberleri sevgilisi diye fakat çok yoğundum. Bir sürü gündem var. Dedim ki Hani Bey'i bir yerden hatırlıyorum. Beynimde, hafızamda bir sürü soru işareti vardı. Bakacaktım, unuttum.
Zaten bir gün geçmedi olaylar patladı. Doğru hatırlıyormuşum yani. Ben bazen çok kafamız karışıyor biliyorsun, muallakta kalıyorum, her şey birbirine giriyor falan. Ben de öyle bir bilgi hatırlamıştım beynimde. Demek ki beynim beni yanıltmamış. Sadece check edemedim, kontrol edemedim. Doğruymuş yani ama boşandı mı, boşanmadı mı oralarını bilmiyorum ama ben de evli diye hatırlıyorum. Yani sosyal medyada da benim bildiğim kadarıyla ya ne işin var evli adamla? Neden öyle bir hayatı seçtin diye kınanıyor Asena. Çünkü İbrahim Tatlıses'le de çok yorulmuştu yani onun da hayatında ikinci kadındı, üçüncü kadındı, dördüncü kadındı. İbrahim Tatlıses Derya'yla yaşarken, Derya Hanım'la yaşarken Derya Tuna'yla Asena'yla sevgiliydi. Alttan işte Bursa'daki kimdi? Yıldız yok. Ayşegül Yıldız'la beraberdi İbrahim Tatlıses ve Asena o ilişkide de yani el altındaki kadındı ve sürekli de dayak yiyen bir kadındı İbrahim Tatlıses'ten. Hem ikinci, üçüncü kadın. Yani o kadar büyük bir e, acı çektin hayatında, kuma oldun ve yıllarca dayak yedin. Ama şimdi yine bir evli adamın hayatındasın şeklinde böyle bir düşüncem var benim. Ben doğru Biraz önce bilmiyorum. bir video gördüm X platformunda. Adamın eşi Asena da oraya gitmiş. Hep beraber onlarla konuşuyor. İşte diyor sevgili Kani Bey burada, eşi de burada diye öyle bir video gördüm. İnanmıyorum sana ya. Yapmaz Evet ya. bir saniye önce hatta sen yayın şeyini attın. Normalde kaydedecektim videoyu. Yayın başlıyor diye kaydedemedim. Bulurum muhtemelen tekrar. Ya yapmaması lazım artık. O kadar da değil. O zaman adamla bir arada yaşamadan önce herhalde o video. Evet, evet, önce, çok önce onların bir açılışına, davetine gitmiş. Beyefendinin eşi de orada, kendisi de orada. Asena da şey diyor, işte buraya geldim diyor, işte çok sevgili eşi diyor ve işte beyefendi falan diyor. Yani o zaman muhtemelen dosttu, arkadaştı ya da bir iş için gitmişti. Öyle bir video gördüm. Hırs yapıyor bazı kadınlar ya. Seviyor ya da sevmiyor bilemiyorum tabii ama hırs yapıyor, kötü bir şey. Ve kapılıp Evet. gidiyor sonra da. Kötü bir şey yani, bu kötü bir şey. Kendinize bunu yapmayın. Evet, bugünkü yayında Mustafa Kılıç Müge Anlı'dan bir kesit sundu. Bir tane kız var küçük yaşta internetten birisiyle tanışıyor. Adanalı galiba adam. Onun bütün sosyal medya çalkalanıyor. Müge Anlı diyor ki kuma mı olmak istedin diyor. Ol kızım ol diyor bravo falan yapıyor. Adama kaçıyor aile bakanlığı devreye giriyor. Kızı anlatmaya çalışıyor. İşte tedavi aldırtmaya çalışıyor. Bütün Türkiye kızı linçliyor. Hayır diyor hani adam evli. Adamın evine gittin. Adamın eşi de orada falan. Kızı kimse ikna edemiyormuş. Allah Allah. İşte hırs yapıyor. Psikolojik olarak da çok etkileniyor bazı kadınlar, insanlar. Yani panik atak hastası, ruhi olarak problemi, sıkıntısı var. Ne bileyim ben, ondan uzaklaşınca sanki yaşayamayacakmış gibi hissediyor. Bunun altında başka nedenler de var. Babasızlık olabilir. Babası Evet, olmadan evet, dünyaya gelmiş yani sonradan babasını kaybetmiş. Baba sevgisi görmemiş de olabilir. Çeşitli nedenler olabilir ama kötü bir şey tabii. Kötü bir şey. evet çok kötü. Asena'yı da severim. İnsan olarak çok iyi bir insandır. Umarım zarar görmez, zarar görmez. Umarım. Peki Poyraz Umarım kimse de zarar görmez. kimse de zarar görmez, karısı da zarar görmez o kişinin. O kişinin kendisi artık cezasını çeksin Asena'ya böyle ümit verdiğinden dolayı. Peki hem de karısını aldattığı için eğer böyleyse peki ama iddialar o şekilde. Poyraz Yosmaoğlu sevgilisini Afra Saraçoğlu için terk etti iddiaları var arkadaşlar. Bunu konuşacağız. Poyraz Yosmaoğlu kız arkadaşından Afra Saraçoğlu için ayrıldı. Afra Saraçoğlu'nu tercih etti. Bunu konuşacağız. Peki arkadaşlar ve bugünkü vefat haberini konuşacağız. Ece İrtem genç oyuncu ne yazık ki öğlenleyin annesi de yanındaymış. Aniden fenalaştı ve kurtarılamadı, vefat etti. Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu konuşacağız. Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi.
Allah, şifa versin kendisine. Sevdiğimiz oyuncu. Cengiz Kurtoğlu'nu tanır mısın? Evet, evet, çok severim. Ben de severim. Dün akşam da, bir kanalda Ercan Saatçı'nın çok akustik programı tekrar gösteriliyordu. Yıllar önce Cengiz Kurtoğlu katılmıştı. 4 sene oldu galiba. Hı hı. Cengiz Kurtoğlu'nu seyrettim dün akşam. Bugün de bu haber geldi. Fakat, Arzu, eee, trafik kazası değilmiş. O konuda bir gelişme oldu. Yani ayağı çatlamış Cengiz Kurtoğlu'nun. Konya'da konseri var. İddiaya göre Konya'ya giderken yolda trafik kazası geçiriyor. Fakat sonra bir açıklama geldi menajerinden. Kıvanç Şensoy diyor ki evde ayağını burktu ve ağrıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerde ayağında küçük bir çatlak tespit edildi. Hemen müdahale edildi hastanede kendisine ve taburcu edildi. Evinde dinleniyor ama o Konya konserini gerçekleştiremeyecek. Ertelendi konser diyor. Trafik kazası değilmiş. Evde ayağını burkmuş ve ev kazalarına çok dikkat etmek lazım. Evet, evet, gerçekten. Ece de evde başına bir şey geldi. Cengiz Bey de. Yani bugün ne varsa bir an önce inşallah herkes için hayırlı olan olur. Ece kim? Ne geldi başına? Evde vefat etti ya Ha bugün ha ünlü ha. oyuncumuz. Evet, evet. Ece İrtem bugün evinde vefat etti, fenalaştı. Evet, İddialar kalp krizi, yüzünden vefat etti şeklinde iddialar o yönde ama avukatı bir açıklama yaptı. Biraz sonra o konuya değineceğiz arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti dizisinin genç oyuncusu ne yazık ki arkadaşlar 35 yaşında bugün hayatını kaybetti. Kuşum Aydın'ı tanır mıyız? evet canım benim. Nasıl yüzü gülüyor Arzu'nun. Çok seviyorum. Çok En sev yakın dostlarımdan biri. Günde en az 2 kere dedikodumuz var. Alo, alo, o öyle, bu böyle. Evet, bizi de seyrediyor değil mi ara sıra yayınlarımızda? Evet, seyrediyor. Çoğu zaman seyrediyor ama onun bulamadım. Bence fake bir adresi var. Bütün konuştuğumuz konulara hâkim. Hangi hesaptan izliyor bilmiyorum. Evet, Kuşum Aydın'ı ben de çok severim. O da sağ olsun beni sever, bilirim. Eee, Evet, çok seviyor Sağ seni. olsun. Yıllar önce çok daha sık görüşürdük tabii. 90'lı yılların sonuna doğru Kuşum Aydın meşhur olmaya bir başladı abi. 2000'li yılların başında Star Kuşum Aydın Star Show TV'de yaptığı sabah programı yıkılıyor. 9,5 Evet. reyting, 11 reyting, 12 reyting. Şimdi bizi izliyorsa diyordur ki ne 9,5'u ne 11'i Bilal diyordu. Gün birincisi oluyordum. Hakikaten oluyordu. Evet, evet. Gün birincisi oluyordu. Çok başarılılardı. Kimse yoktu ki, o vardı. İnanılmaz bir reyting alıyordu sabah programında. Evet, Kuşum Aydın ve çok güzel de paralar kazandı. Fakat diyor ki Kuşum Aydın şimdi şarkıcılığa devam ediyor Kuşum Aydın. Arkadaşlar televizyon programları yapmıyor, televizyon yayınları yapmıyor. Bana iyi gelmedi, zenginlik bana iyi gelmedi diyor. Çok güzel paralar kazandı. Mesela Çok. büyük bir villaya taşındım. Her işim tepe taklak oldu. Nasıl ki normal bir hayata döndüm, tekrar mutlu oldum. Bütün sorunlarım gitti. O villalar, o lüks arabaların hiçbiri yaramadı. Bana çok zenginlik yaramadı. Şimdi orta halin üstünde güzel bir yaşam sürüyorum. Zaten ne kadar ömrümüz kalmış ki. Aydın'ın en çok sevdiğim huyu da bu. Ne kadar böyle tevekkül içinde, mütevazı. Ben iki arkadaşımı kaybettim. Biri Can Ciğer oldu, Metin Arolat. Gencecik yaşta hayata veda ettiler. Gözüm yok fazla şeydi. Samimi Evet, Metin'de konuştuk. Çok üzgündü, çok ağladı. Fatih de çok ağladı. Yani çok enteresan hayat işte, ne diyeyim yani, ama Aydın çok mütevazi yaşar. Fatih Ürek değil mi? Fatih Hiç Ürek. var olanı göstermez. Gerçekten çok inanılmaz böyle usturuplu bir hayat yaşar. Çok severim. Çok mütevazidir, çok iyi niyetlidir, çok merhametlidir, çok dindardır. Acayip dualar eder, bana da eder, gönderir. Ondan sonra çok 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 düzgündür Aydın. Yani bu o benim arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Olmasa da böyle söylerdim.
Bazen iyiliğin de bak hayat çok kısa, gencecik bir kızcağız vefat etti. Bazen iyi olan şeylerin de bu dünyadayken hepimizin konuşması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki, zenginliğin ona iyi gelmemesi, büyük bir villaya taşındığı zaman her şeyin hayatında ters gitmeye başlaması, bu nazar olabilir, değil mi? Yani kötü enerji, kıskançlık, Olabilir, nazar da gözdem. olabilir. O öyle hissetmiş olabilir. Çünkü Aydın her zaman böyle hava atmayı falan sevmez. Çok mütevazidir. O mütevaziliğe sahipken ben biliyorum o villasını. Beykoz tarafında bir villaydı. Sattı orayı. Şimdi Sarıyer sırtlarında acayip bir evi var. O Aydın'ın evinden 3-4 tane ev çıkar yani. O kadar büyük bir evde oturuyor. Annesi de Etiler'de. Gayet mütevazi bir hayat yaşıyor yani. Gayet de tatlı. Gider alışverişini yapar. Bodrum'da çok yakınsınız siz. Gündoğan Pazarı'na gider, diğer tarafa gider falan filan. Alışverişini yapar. Orada motora biner. Küçük bir motor aldı. Gezer. Buraya gelir işini yapar. Evine gider. Hiç çıkmaz. En kötü huyu eve bir girer bir daha çıkmaz. Evcidir Aydın. Yengeç burcu. Benim gibi ya. Ben aslanım ama ben de evciyim. Ben de bu bahçeden çıkmıyorum. Sevmiyorum çıkıp gezmeye artık. Yani çocuklar istiyor, Şebnem istiyor, Hidayet istiyor. Onlarla beraber kırmamak için çıkıyorum. Dün mesela işte merkeze gittik, ordu evine gittik, askeri kampa gittik. Tabii çok güzel. Deniz, güneş. Onlar Hı hı. güneşlendi, denize girdiler. Bardakçı koyuna bitişik. Burada Zeki Müren'in denize her zaman denize girdiği Bardakçı koyuna bitişik gittiğimizde çok güzel ama işte artık o manzaralar filan hep aynı şeyleri görmekten sıkılıyorum. Hadi bir senedir ilk defa geliyorsun Bodrum'a. Tamam manzara harika filan ama ondan sonra da Ama şöyle bir şey, senin evin çok güzel bir yerde Hımm. ve bütün manzarayı gördüğü için Ya, evet. sana fazla geliyor olabilir yani. Hani şimdi bir başkası da gidip o denizin kenarında durmak isteyebilir ama sen zaten görüyorsun. Bahçen çok, eğlenceli, güzel ve huzur dolu. Evet. Ama işte atıyorum daha küçük bir bahçesi olan ya da var olandan bazen insanlar da var olanla da mutlu olmayı bilmezler. O var olandan mutlu olamayan da gidip oraları da görmek ister. Benim annemle kız kardeşim çok şeydir, kurtludur. Onlar mesela oraya gelsin, öteki tarafa gitmek ister. Öteki tarafa götür, öteki tarafı görmek Öyle ister. mi? Öteki tarafa götür, başka bir tarafı O! görmek ister. Şoförlerce araba süren lazım sürekli onlara. İşte Arzu, Arzu hatırlıyor musun? Annemle gelmiştik sana. Ne güzeldi ya. Vites, Yine gelin ya, Gündoğan. yine gelin ya. Ne güzeldi. Geliriz, Ne güzeldi geliriz. Turna. Her tarafı dolaştık. Sadece Bodrum merkezi dolaşmadık. Annem dönerken şöyle dedi: "Ya hiçbir yere gidemedik." İnanır mısın? Canım çıkmıştı benim. Canım ki ben uyuşuk bir insanım. Hayatta kendim gitmem. Beni koy bir yere, 3 sene sonra dön, alırsın oradan. Hiç kıpırdama. Böyle onlar biraz kurtludur. Onlar hiç bana benzememişler. Evet. Gezmek dolaşmak iyidir tabii ama işte ben de, bak Tarçı, Tarçı, Tarçı gelmek ister misin? Arzu ablam burada. Tarçın, gel, gel, gel. Gelmiyor. Peki, İrem Derici evlenecek ama İrem Derici birilerine gider yaptı. 1,5 yıldır birlikte Melih Kunukçu ile ünlü dansçı ve DJ Melih Kunukçu ile birlikte 3 Şubat'ta aile ve yakın dostlarıyla onların katıldığı bir törenle nişanlandı Melih Kunukçu'yla ve Eylül'de evleneceğiz demişti. Düğün planınız var mı diye sordular dün İrem Derici'ye. Büyük ihtimalle 2-3 arkadaşımızı alıp yurt dışına gidip evleneceğiz. Çünkü nişanı aile arasında yaptık. Bana yazan yazana ben niye nişana davetli değilim, ben aile değil miyim diye. Değilsin yani. Cevabı o, değilsin ya. Aynen. 2-3 arkadaşını alıp gidecekmiş. Yurt dışında demek ki şöyle yapacak. İşte konsolosluklarımızdan birinde nikah kıyacak. O arkadaşlar da nikah şahidi. Sonra bir belki yemekte kutlayacaklar. Yani İtalya olabilir, Fransa olabilir, gittikleri yerde Amerika olabilir. Ne diyorsun düğün yapmak istememesine haklı mı sence yoksa cimrilik mi yapıyor?
Haklı ama ondan önce şunu söyleyeceğim. Demin kahkaha atacaktım, zor tuttum kendimi. Kız kardeşim yazmış. Özlem diz ameliyatı olmuştu ya. Evet. Walker'la yürüyor şimdi. Gerçekten Walker'la bile 9 köyü dolaştım gibi bir şey yazmış. Gerçekten Walker'la bile fink fink dolaştılar. Her gün sokaktalardı. Onu yazmış, kahkaha atacaktım yani. Ne demiş? Ben yay burcuyum. Walker'la nereleri geziyoruz bu halde demiş. Gerçekten öyle yani. Yay may. Senle benim burcumuz fena yani. Aslan, balık falan, biz evci. İrem Derici'ye gelince de doğru olanı yapıyor. Şimdi Geçmiş olsun kardeşine bu arada. Selamlar kendisine, sevgiler. Evet, teşekkür ederim. evet. Doğru olanı yapıyor. Artık düğün yapıp 5.000 kişi, 3.000 kişi, 1000 kişi, 100 kişi bile çağırsan büyük külfet. İşte gelinliğini eleştiriyorlar, kocanı beğenmiyorlar. İşte ne bileyim o yiyecekleri beğenmiyorlar. Onlar bunlar en güzeli. Gitsin yurt dışında evlensin, gelsin yani. Bir de İrem'de çok acayip çevre var. Birini çağıracak, ötekini çağıramayacak. O yüzden doğru olanı yapıyor. Yani ben yani bilemiyorum ama İrem Derici çok güzel para kazandı ve çok savruk yaşıyor. Kendisi de söylüyor zaten. İlk defa geçen bundan 6 ay kadar önce bir ev satın aldı. Hep kirada oturuyordu. Yatırım olarak da ilk kez bir şey yaptı. Yatırım yaptı. Ne bileyim ben yani insan bir kere evlenir. Gerçi bizim ünlülerimiz bir kere evlenmiyor da aileye falan da yani onların anne baba, karşı tarafın annesi babası ister ya. Yani ne bileyim eşe dosta karşı böyle bir şenlik yapmak, bir düğün yapmak. Ama İrem kesip atarsa da kesip atar, istemiyorum derse de kimse bir şey diyemez. Kocası dahi susar. Ben de istemem ya. Çok büyük külfet yani. Yarın evlenecek olsam ne düğün ne bir şey, hiçbir şey yani. Kot pantolonla gidip nikah basarım, o kadar yani. Uğraşamam öyle, saçı ayrı, başı ayrı. Gelinlik zaten hiç sevmem. Doğru olan bu yani. Ben öyle değilim ya. Ben yani evlenirken eşimi gururlandırmak istedim, biliyor musun? Çok mutlu olsun istedim. Biliyordum iyi bir düğün yaparsam çok mutlu olacağını biliyordum. Onun için yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Aslansın sen. Ama Aslan. ondan mı? Tabii ki. Nikah şahidimiz 9 kişiydi. Bunların Oo. 8'i çok ünlü sanatçıydı. Bir tanesi bizim Kanal Türk'ün CEO'suydu Fatih Bey filan. İbrahim Tatlıses, işte Sibel Can, Muazzez Ersoy, Türkan Şoray filan. Yani kayınpederime, kayınvalideme, benim annem babam hayatta değil. Onları da gururlandırmak istedim, biliyor musun? Yani hep bu duygularla eşimi gururlandırmak istedim. Hep bu duygularla bütün o şeyin altına girdim. Yani çok zor. O davetiyeler, o masa ayarlamaları, en zoru onlar. Yani bizzat sen ilgilenmezsen çünkü karışıyor her şey. Kimin nereye oturacağına kadar ilgilenmek zorundasın. Evet, evet. Ben sevmiyorum düğün müğün ama sevene de saygım sonsuz. Kim nasıl istiyorsa öyle evlensin. Evet, gelin çiçeğine kadar düşünmek zorundasın. Çok detay. Evet. Burhan, sevgili Burhan. Burhan Akdağ, gazeteci arkadaşım. Gelin arabasını hiç düşünmedi, benden dedi. Son model bir Jeep getirdi. Ondan sonra e, süsledi, her şeyi yaptı. Şoförümüz oldu. Burhan Akdağ sağ olsun. Burhan çok can arkadaş. Peki şimdi nostalji de yaptıktan sonra Afra Saraçoğlu için Poyraz sevgilisini mi terk etti? Afra Saraçoğlu'yla beraber olabilmek için, onunla çıkabilmek için bu konuyu konuşacağız arkadaşlar. Türk dizi sektöründe bir dizi tutarsa Arzu Altıntaş, partnerlerin sevgili olma ihtimali %90 diyorum ben. En son mesela işte benzer olaylar görüyoruz da hep. Başrollerin aşk yaşamasını. Ee, En son Los Angeles'tan gelen görüntüler, fanların bulduğu görüntüler, işte o iki başrol oyuncusunun sevgili olarak ortaya çıkması, o haber. Birçok insan umuyordu, tahmin ediyordu filan ama hiçbir delil, hiçbir ispat yoktu.
Ve baktık ki Devrim Özkan'la o Deniz Can Aktaş sevgililer. Yani ne diyorsun? Başrol oyuncuların neden? Çok uzun zamanlar geçiyor sette. İkisi de bekarsa ya da Evet, hayatlarında da biri varsa, orada daha fazla vakit geçirdiği için ister istemez bir etkileşim oluyor. Ancak bunu evli oyuncularda duymuyoruz. Bazen de duyuyoruz. Evliyse falan birbirlerine aşık olmuyorlar herhalde evde bir bekleyen var diye. Bazen tabii olabiliyor da çok nadir de olsa. O kadar uzun saatler, o kadar yakın sahneler, işte, birbirlerini görüyorlar, ediyorlar, çok uzun vakitler geçiyor. Bir aşk doğuyor yani. evet. O nedenle oyuncu sevginiz varsa, oyuncu sevginiz varsa çok dikkatli olun. Yeni bir diziye başlarsa ve dizi iyi bir reyting tutturursa yandınız. %90 ihtimalle kapının önüne konulacaksınız. Aman biten biter yani. Öyle olmasa, dizi olmasa sokakta bulup bitecekti yani, o da olabilir. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Yani onu yapacak olan, gönlü başkasına kayacak olan dizide de kayar, sokakta da kayar, markete gider, orada da kayar. Olur yani bunlar hep. Bunlar hep olur diyorsun. Evet. Peki, peki. Ya Cher, sen de gördüm haberi. Cher'in Amerikalı ünlü şarkıcı ve e, oyuncu. Erkeklere gerek yok demiş hayatı sürdürmek için. Evet, Cher 80 yaşında ancak hala çok popüler, çok seviliyor ve Arzu Altıntaş'ın 5 dakika magazin sayfası yıkılan bir sayfa arkadaş. Yıkılıyor sayfa. Her gün çok Teşekkür ederim. özel farklı haberler. Bu haberi de orada okudum. Erkeklerin kadın hayatını sürdürebilmesi için gerekli olmadığını söylüyor Cher. Ama yani ya bu kadar da olamaz Arzu ya. Bu bana abartı geldi. Ne diyorsun? Ben şerim. Sen Cher misin? Yani tabii erkeklerin bazen hakkını yiyorum, kabul ediyorum bunu. Eee, kendi başıma gelenlerden pay biçip hepsine sövüyorum falan filan. Ama yok ya, kadının da erkeğin de hayatını sürdürebilmesi için her iki cinsin de birbirine ihtiyacı var. Kadın da erkek hayatında olduğunda hayatı güzel oluyor. Erkeğin de kadın hayatında olduğunda hayatı güzel oluyor. Yani kadın da erkeğe gerekli, erkek de kadına gerekli. Evet, bazen ben de dahil olmak üzere bir kişiye küsüp, kızıp, sinirimiz bozulup binlerce kişiye bir şey söyleyebiliyoruz. Ama gerekli her iki cins de birbirine. Ama şimdi bana düşündüm, 80 yaşında Şer, bu kadar görmüş geçirmiş, doğru yolu buldu mu acaba? Hepimizden deneyimli. Gerçekten gereksiz olabilir mi diye. Onun hayat görüşü çok uzun ve çok olduğu için güvenilir, birçok ilişki yaşadı, deneyimleri iyi falan. Acaba Şer doğru mu söylüyor diye bir düşünmedim de değil yani. Cher enteresan bir insan. Dediğin gibi birçok tabii ilişki yaşadı. Eşini 98 yılında kaybettiğinde arkasından ona özel albüm yaptı. Ona özel şarkılar ona ithaf etti. Sevdiğimi de tam sevmiş bir kadın. Evet. Bak şöyle söylüyor Cher, bu lafı erkeklerin kadın hayatını sürdürebilmesi için gerekli olmadığını söylerken annem bana çok küçük yaşlardan itibaren kendi paramı kazanmam gerektiğini söylerdi. Bir gün bir adamla evlenip onun bana bakmasını bekleyemezdim. Hayatım boyunca kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini öğrendim. Bir kadın istediği adamla birlikte olmalı. İhtiyaç duyduğu adamla değil. Çok Erkekler doğru. harika erkekler harikadır ama bir kadın hayatını sürdürebilmesi için gerekli değildir. Yani, çok doğru diyorsun, öyle mi? Yani kadın bağımsız olmalı diyor, ha? Evet, yani diyor ki hani çoğu, Avrupa'da da burada da kadın hep işte adamla evleneyim, adam bana bir ev sunsun, araba sunsun, onu yapsın, bunu yapsın, ben de çalışmayayım formatında tırnak içerisinde bazı kadınlar aslında orada kadının gücünü söylüyor. Yani sen diyor ayaklarının üstüne bas, adamı sen seç, adam o durumda okay diyor ama diyor bir basamak olarak bir adamı, bir evliliği, bir aşkı, bir nişanı kullanacaksan
kullanma, gerekli değil diyor o aşamada. Ama bu tabii attığımız başlıklardan da onu söylediğinden de erkekler gereksiz gibi bir algı çıkartıyor ama burada ince detay onu söylemeye çalışmış bence. Gerçekten hani bir basamak olarak görünce erkekleri çok gerekli değil kısmına vurgu yapmış Şer. Evet, yani, Cher, öyle boş bir, ünlü değil arkadaşlar. 80 yaşında olduğu için belki yeni nesil, bilmeyebilir Cher'i. Sadece 16 filmde başrol oynamış ama Oscar ödülü var. Düşünebiliyor musunuz? 87 yılında en iyi oyuncu, Monstruck filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü almış. 3 adet Altın Küre en iyi oyuncu ödülü. 74, 84, 88 yıllarında Cannes Film Festivali, ki bence değil, bütün dünya kabul ediyor. Oscar'dan sonra en büyük e, yarışma, sinema yarışması, sinema festivali. En iyi oyuncu ödülü Cannes Film Festivali'nde. Çok zordur orada ödül almak. 85 yılında ve müzikte de Grammy ödülleri var. Emmy ödülü var, televizyon ödülü var. Tam bir sanatçı. Enteresan bir tecrübesi, burada anlattığı enteresan bir şey. Seni yansıtıyor aslında. Senin fikrin de bu. Evet. Sen de onun gibi düşünüyorsun. Evet, çok gerekli değil. Mesela benim bazı arkadaşlarım var. Ölüyorlar. Aşk, 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 ilişki, 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 ilişki. Ya ben öyle değilim yani. Gelecekse gelir, olmayacaksa da olur. Yani böyle çok yalnızlık falan da beni üzmez. İşte kötü hissettirmez. Ben çok mutlu olurum yalnız olduğumda. Yalnız yatayım, yalnız kalkayım, yalnız yemek yiyeyim, yalnız alışverişe gideyim, yalnız tatile gideyim. Bu tarz şeyler hiç umurum olmaz ama bazıları, onlara da çok hak veriyorum, yapamazlar yani. Hani hep bir yere bir kocasıyla, sevgilisiyle tatile gitmek ister. Evde birisi olsun ister. İşte yemeği birlikte yesin ister. Tatile birlikte gitsin, markete birlikte gitsin. Ben çok öyle değilim ya. Ayaklarım çok yere basıyor. Olursa iyi birisi ise okey. Ama değilse hiçbir zaman aramam. Değilse aramam diyor. Ya tatil tek başına sıkılır insan. Ben çok sıkılırım. Yani Sen tek dediğim sıkılmazsın. kız arkadaşlarımla, tek Ha, başıma gitmem ama birinin peşine takılırım, bir kız arkadaşımın. evet, evet. Anladım. Peki. Şimdi Ece İrtem'i konuşalım. Onunla ilgili bir haber okuyayım ben. Bugün kaybettiğimiz oyuncu Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti oyuncusu. E, Işıl karakterine hayat veriyordu dizide. 35 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat ettiği iddia ediliyor ama otopsi raporunu bekliyoruz. Ani vefatın genç yaşta sebebini tam öğrenmek için. Dün de doğum günüymüş Arzu. Dün de Evet, doğum günüymüş. Doğum gününü kutlamış. Sosyal evet, medyadan herkese teşekkür etmiş. Kendisini takip edenlere. Geçtiğimiz sezonlarda da Sandık Kokusu dizisinde performansıyla beğenilmişti Ece İrtem. Avukatı açıklama yaptı. Kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıklıyor ama ilk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır diyor. 14 Şubat doğum günü. Gazeteci Sibel Arna'nın programına katılmıştı. Sibel Arna soruyor, çok tabuları olan bir insan değilsin. Bir röportajında hiçbir şeye ahlakçı bakmam, aldatılma ve aldatmak da buna dahil diyorsun. Ne demek istedin orada diyor diye soruyor rahmetliye. Dünyada bir sürü şey oluyor ya, o kadar çok olay oluyor ki, o kadar can sıkıcı şeyler oluyor ki ben böyle eften püften konular diyeceğim, bunları ve şunun da altını çizeceğim. Bana bu tip konular, ahlaki bilmem ne konuları üstünde yorum yapan, kendi fikrini büyük büyük söyleyen insanlar da biraz cahil geliyor. Kusura bakmasınlar. Onun için de hiçbir şekilde kimsenin ilişkisine yorum da yapmam. Hayatta amacımız ne? Yaşamak, önümüze bakmak, arkaya bakıp sürekli dikiz aynasına bakarsan kaza yaparsın diyor. Biraz da demek ki kabulleniciydi huy olarak. evet, evet. Ben de röportajlarını izledim. Çok hakka teslimiyet
var röportajlarında. Biraz önce bir röportajını izledim. Diyor, iş varsa vardır diyor. Yoksa da diyor daha güzeli gelecektir diyor. Ben diyor çok Allah'a inanıyorum diyor. Allah'ın gönderdiği her şeye çok inanıyorum. Çok teslimim diyor. Çok üzücü, yani çok üzücü. Ben çok kalbim acıdı, çok üzüldüm. Acısı yerinde kalsın. Allah sevenlerine, ailesine sabır versin. Işıl, Evet. Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı inanılmaz da güzel oynamıştı. Çok tatlıydı. Ne diyeyim ki, çok üzücü ya. Çok sarsıcı bir ölüm oldu bence herkes için. Gencecik. Çok erken ölüm. Çok erken ölüm. Tabii şunu düşünüyorum ben şimdi. Acaba hiç sağlık problemi yaşamıyor muydu? Hiç sinyal vermedi mi? Birdenbire mi? Yani bir kalpte bir tekleme oldu, kalp krizi geldi. Yani daha Niye değil mi? Benim de çok arkadaşım kalp krizinden öldü. En yakın kankam Bahri abim. Ondan sonra bu sene ve geçtiğimiz sene inanılmaz, yani herkes yataklarında, evinde kalpten gidiyor ya. Çok üzücü. Çok çok enteresan. Çok genç. hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ece İrtem'in son sözleri ortaya çıktı diye bir başlık okudum şimdi arkadaşlar. Siteler, sayfalar ilginç olsun diye bu tür başlıkları atıyorlar ama merak ettim son sözü neymiş diye bir okumak istiyorum. Şöyle bir hızla bakayım müsaade ederseniz. Eee, Sevenleri çok üzülüyor diyor. Hakikaten çok genç ve güzel bir oyuncu. Allah rahmet eylesin. Şöyle bir daha aşağı doğru geliyorum. Son sözleri saat 12 sıralarında vefat etmiş. Annesi hemen eve ambulans çağırmış fenalaşınca 112 ile müdahale etmişler. Ancak kurtaramamışlar. Son sözleri neymiş? Kısmet neyse oraya. Hı? Peki şimdi nereye? Ee, Biten dizisinin ardından. Peki şimdi nereye? Kısmet neyse oraya diye cevap vermiş. Hayatı nasıl gördüğünü şu sözlerle anlatıyor. Ben biraz çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ya ben de artık kendimi rahat bırakıyorum. Ee, İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek. Hangisini seçmem gerektiği. Ya da iş mi gelmedi? En güzeli gelecek. Bu süreç bana bunu öğretti. Canımı sıkmaya değmedi. Çünkü iş geldi. Ben sadece üzüldüğümle kaldım. Canımı sıktığımla kaldım. O süreci daha böyle çiçekleri koklayarak teyzemi belki 2 defa fazla öperek geçirebilirdim. Yani stres yapmış iş gelmeyince. Son sözleri dediği son röportajı herhalde Evet, bunu evet, benim dinlediğim röportaj senin buydu. söylediğin buydu değil mi? Evet. Evet. Ceyda Düvenci'nin programında en son orada söylemiş bunları. Peki Kuşum Aydın'a da baktık. Kuşum Aydın'ı da konuştuk. Ee, peki arkadaşlar. Büşra Develi diyor ki Büşra Develi oyuncu. Beğenir misin bu Büşra Develi'yi? Hmm, kararsızım. Öyle mi? Ben beğenirim Büşra Develi'yi. Büşra Develi e, insanların zihninde paranın kirli bir şey olduğuna dair bir algı var. Para kötü bir şey olmak zorunda değil diyor. Yani para kötü değil demek istiyor. Sorun ise şu diyor. Hepimizin gördüğü üzere çoğunlukla para yanlış insanların elinde para diyor. Ne diyorsun? Yanlış insanların elinde mi? Evet, yani artık son 15-20 yılda falan acayip yanlış insanların elinde. Daha önce de böyle miydi bilmiyorum. Dünyaya bakıyorum falan filan. Bir el değiştirdi para, yani hakikaten, hakikaten. Ben de aynısını düşünüyorum. Çünkü hani biz aslında niye bu olgudayız? 15-20 yıl önce sosyal medya bu kadar yoktu. Çok her şeyi görmüyorduk. Instagram yoktu. TikTok yoktu falan filan. Şimdi böyle
parası varmış gibi hareket eden ya da birtakım lüksleri göstermeye çalışan çok insanlar oldu. Bu kadar çiğlikleri, bu kadar varoşlukları, bu kadar saçma sapan sakil hareketleri görünce bu sefer hepimiz diyoruz ki para yanlış insanların elinde diye düşünüyoruz yani. O da o sebeple herhalde ama dünyanın da geneline baktığımızda gerçekten öyle. Yani nerede bir gariban, nerede bir mağdur insan varsa mesela insan düşünüyor neden Allah'ım hani bunda para yok diye. Olsa ne olur diye düşünmeden edemiyor. Ama ne kadar çiğ, sakil, görgüsüz, gösteriş meraklısı insan varsa onların elinde de çok para var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Allah paranın da hayırlısını versin, verince azdırmasın insanı. Bu sebeple ben de çok aynı fikirdeyim Büşra Develi ile. Evet, yani ihtiyacı olana da versin Allah. Onlara daha Amin. çok versin. Daha çok ihtiyacı olana ve parayla hayır işi yapacaklara versin parayı, değil mi? Fakirlere, Evet. yoksullara yardım edeceklere versin Allah. Evet, o Yani kadar çok bir para var ki bir kısmının elinde %2, %3'te ama hiçbir şekilde hiç kimseye yardım etmiyorlar. Ama bir tane garibana bakıyorsun, atıyorum 3 tane ekmek almış, hemen bir tanesini bir başkasına veriyor. Yani bu da hep hayatla ilgili beni sorgulatıyor. Acaba gerçekten çok fazlası olunca mı paylaşmıyor insanlar, azı olunca mı paylaşıyorlar? Hep derler ya azı paylaşmak kolaydır, çoğu paylaşmak zordur diye. Bir sürü soru işareti yani. doğru. Evet, böyle felsefi bir konudan, hayata dair felsefi bir konudan bir başka Hande Erçel konusuna geçelim. Hande Erçel'in kız kardeşi, ablası daha doğrusu, Gamze Erçel hamile olduğunu açıkladı. Hande mutluluktan uçuyor. Hande Erçel mutluluktan uçuyor. Çünkü ikinci yeğen gelecek. Ee, Mavi'ye kardeş gelecek. Hande Hande bir kere daha teyze olacak. Ben de şunu danışmak istiyorum sana. Ben de oturdum dedim ki ya bu kız Mavi'yi çok seviyor. Mavi ile her buluşmasında ağzı kulaklarında videolar, fotoğraflar paylaşıyor Hande Erçel. Şimdi ikinci kez teyze olacak diye yine ağzı kulaklarında. Gamze dedi ki 4 kişi oluyoruz yaşasın dedi. Bir paylaşım yaptı. Hamile kardeş ablası. Hande dedi ailemiz 4 kişi oluyor dedi. Hande de hemen bir paylaşım yaptı. Yanlış dedi 5 kişi oluyor ailemiz. 5 kişi 5 dedi. Kendisini de kattı. Yani e, ama Hande hiç 6-7 olmayı düşünmüyor mu ya? Yani kendisi aile olmayı, kendisi anne olmayı. Ben de böyle bir video çektim ya. Sen ne zaman anne olacaksın peki? Yani haksızlık mı yaptım ben böyle düşünmekte? Çünkü çok eleştirildim biliyor musun? Sana ne ya? Niye üzüyorsun kızı? Niye kasıyorsun? Yani strese sokuyorsun. Ben bunu Evet, söyle ben de aynı onlar gibi düşünüyorum. ya ama ya ben Hande'nin bebeği olsun, Hande de mutlu olsun. İnsanlar da güzel bir bebek görsün. Böyle düşünmüş olamaz mıyım ya? Ama ya bulamadıysa, ya o da çok istiyorsa, o aşkı bulamadıysa, baba olacak, çocuğuna baba olacak, kendine koca olacak adamı bulamadıysa o zaman ben Hande Erçel olsam derim ki Bilal Özcan bul da evleneyim o zaman derim yani. Onu ben bulamam da yani ideal idealist olmak en mükemmeli olsun istemek tabii ki. Yani normal yollardan anne olmak ve toplumun kabul edeceği şekilde bir anne olabilmek. İdeali bu. Ama bazen insanlar, ben bunu Hande için söylemiyorum. Konuyu açar ya. Bu konuya dahil olan bir şeyden bahsediyorum. Yanlış mı yapıyorlar? Bazı insanlar mesela buna e, sahip olamayınca, bir kocası olmayınca taşıyıcı anne ya da ne bileyim ben işte sperm bankası yoluyla filan bazı kadınlar anne olmayı tercih ediyorlar ve çok var biliyor musun? Dünya üzerinde binlerce, on binlerce böyle kadın var. Bizde bu yasak ama bizde de var. Gidiyorlar İngiltere'de, Kıbrıs'ta, Gürcistan'da bunu yapıyorlar. Leyla Bilginel yapmıştı. Eski sunucu biliyorsun. Kocaman oldu çocuğu şimdi. Hocam Bali'de yaşıyordu. Hala Bali'de mi bilmiyorum. Bence Türkiye'de ilk bu işi yapan Leyla'ydı. O zaman çok
acayip taşlanmıştı ama kocaman oldu çocuk. Ne güzel de oldu yani. Kocaman oldu, evet. Leyla biraz stres sahibi oldu eleştirilerden ama, çok mutlu çocuğuyla, çok mutlu. Yani. Hayatını ona adadı dediğin gibi, gitti. En son kim oldu? Ünlü fenomen kadın geçen gözaltına alındı yasaklı maddeden. Taşıyıcı anneyle, eee, Kimdi ya? eee, Hatırlamadım hiç. kadın oldu ya, Selin Ciğerci. Ha, Selin evet. Ciğerci de taşıyıcı anneyle, eee, kocasından sonra boşandığı adamdan. Kadın deyince kafam karıştı. Şimdi hep Evet, evet. şey olunca dedim kim aldı falan filan. Tabii o da cinsiyetini değiştirdi. Orasını atladım. O yüzden aklıma gelmedi. Evet, Evet, onunki de büyüdü bayağı. o da öyle anne oldu. Tabii Hande Erçel öyle olsun filan demiyoruz da, yani Hande Erçel sonuçta, eee, ablasının bebeklerine sevinsin tabii, teyze olmak güzel bir şey Ya de. o kadar güzel ki bak ilk benim kız kardeşimin 2 tane çocuğu var, yeğenlerim. Doğdukları anlardan bugüne kadar teyze olmak da çok güzel biliyor musun? Ben hiç çocuk sahibi olmadım, olmayacağım da. Hani mesela Lara benim fotokopim gibi. Bütün huyu suyu her şeyi bana benziyor. Yavrum Batın da öyle. O yüzden hiçbir farkı yok yani. İnsan yeğenlerini de sevebilir evladı gibi ama tabii evlat hasretiyle yanan, çok isteyen, annelik olgusunu isteyen herkese Allah nasip etsin ama her kadın da anne olacak diye bir şey de yok. Her kadın çocuğu sevecek diye de bir şey yok. O yüzden yeğen de çok, tatlı ve güzel. O yüzden Hande'nin sevincini ben çok iyi anlıyorum. Sen, düşünmüyorsun değil mi anne olmayı hiçbir zaman? Yok, hiç düşünmüyorum. Düşünmeyeceğim de. Bana uygun değil yani. Ben sevmiyorum. Bana yeğenlerim yetiyor. Ha ben doğurmuşum, ha kardeşim doğurmuş. Ne fark ediyor yani? İkisi de benim canım. Saygı duyuyorum tabii. Saygı duyuyorum. Hande Erçel de, özel hayatıyla ilgili hiçbir ipucu vermediği için hayranları da, işte, bana da yazanlar oluyor. Sosyal medyada da soranlar, yazanlar oluyor ama insanların kendi kararı. Bir şey diyemezsin. Hı Peki, hı. bu arada bir hayran hesabı, pardon, Sahip hemen, çıkın kadınlar. evet. Hemen bir şey okuyacaktım. Evet, sinirli bir Afran fanının yorumunu okuyacağımı söylemiştim. Onu okuyacağım şimdi. Bu yabancı, bir Afran fanı. Bunu çevirdim. Afram hakkındaki yorumlar her geçen gün azalıyor. Yani Afra ile Mert aşkı hakkındaki yorumlar her geçen gün azalıyor. İnsanlar yavaş yavaş onlarla ilgilenmeyi bırakıyor gibi görünüyor. Üzücü olan şu ki Afra ve Mert, Afram hayranlarına ne kadar acı çektirdiklerinin farkında değiller. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Katılıyorsanız da katılmıyorsanız da yorumlarda lütfen, yorum yazın. Bu konuyu konuşalım. Üzücü olan şu ki Afra ve Mert, Afram hayranlarının ne kadar acı çektiklerinin farkında değiller. İnsanların onları birlikte görmek istediğini biliyorlardı ve birlikte olmadıklarını bildikleri halde hayranlarını yanıltmaya devam ettiler. Hayranlar hakkında öğrendiğim bir şey var ki sizi hem yükseltebilirler hem de bitirebilirler. Burada hafifçe tehdit mi ediyor ikisini? Süperstar olmanızı sağlayan hayranlarınıza ayrıldığınızı ve hala arkadaş kaldığınızı söylemek gerçekten zor değildi. Hepsi bu. Şimdiye kadar bunu kabul edip yolumuza devam edebilirdik. Yani Poyraz çıkınca öğrenmiş olduk diyor. Net olarak öğrenmiş olduk diyor ki Poyraz'ı da kolay kolay kabullenemedi insanlar. Poyraz çıktıktan sonra bile ben dahil hepimiz ya Afran bitmemiştir. Poyraz sadece arkadaştır filan diye düşünüyorduk. Şimdiye kadar bunu kabul edip onları çok seviyorum ama gerçekten birçok Afram hayranını çok incittiler. Bazen Afram hayranlarının onları boykot etmesini ve hayran kitlesi olmadan, pardon, diğer sayfaya geçeceğim. Pardon.
hayran kitlesi olmadan solo projelerinin başarılı olup olamayacağını görmeyi diliyorum. Hayran kitlesi olmadan, afram kitlesi olmadan tek başlarına başka partnerlerle yapacakları projelerin başarılı olup olamayacağını göreceğiz diyor. Nitekim Mert Ramazan Demir başarılı, kendi şahsından bahsetmiyorum. Projesi başarılı olmadı. Nitekim Afra Saraçoğlu olmadan arkadaşlar, Mert'i çok sevdiğimiz için bu tarafını düşünmüyoruz işin ama bakın tokatı vurdu suratımıza. Afran fanı gerçeği kral çıplak gösterdi bize. Mert Ramazan Demir'in projesi başarısız oldu. Afra Saraçoğlu'ndan sonra yaptığı, Arzu öyle değil mi? Proje Evet. başarısız oldu. 2 kere 2 4. Mert çok iyi oyuncu ayrı ama Yusuf karakterini canlandırıyorsun. Tek başına çıkıp da Cem Yılmaz gibi sahnede program yapmıyor Mert. Başarılı diyelim, alkışlayalım. Çok güzel oyuncu diyelim, alkışlayalım. Dizi içinde ve o dizinin bir önemli bir parçası. Dizi başı bölüm, yani hikaye, dizi başarısız oldu. Afram hayranlarına yaptıkları, evet, Afram hayranlarına onların yaptıkları kabul edilemez. Bize yaptıkları yalanları ve manipülasyonu hak etmiyoruz. Afram hayranlarını kullandılar. Vay 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 vay. Afram hayranlarının hala bekleyip beklemeyeceklerini zaman gösterecek. Biraz burada tenakuza düşmüş, kendisiyle çelişkiye düşmüş. Afram hayranları azalıyor diyordu zaten. Ne diyorsun? Öfkesini dökmüş, değil mi? İçini dökmüş. Yani şimdi, fanlar çok fazla, yorum getiriyorlar. Çok fanı var. Hepsine de doğru diyemeyiz. Burada doğru şeylerden bahsetmiş ama her fan club, her yazan çizen için doğru değil. Bazen, gazetecileri de yanıltıyorlar. O kadar çok veri atıyorlar ki ortaya, hiçbir şey yok yani. Şimdi bir gazeteci illa bir delil ister ama delilsiz birçok şey konuşuyorlar. Evet, Mert'in projesinin, Afra Saraçoğlu olmadan, bitmiş olması bir gerçek. Hepimizin gördüğü bir gerçek. O olmadığında projesi tutmadı ama Afra Kenan İmirzalıoğlu ile oynadı, tuttu ve hala da ilerliyor ama kendisi bıraktı. Evet, ikisi arasında muhteşem bir uyum var, muhteşem partnerlik yapıyorlar birbirlerine ama yolları özel hayatta da iddialara göre ve, normal iş dünyasında da ayrıldı. Artık ikisini de rahat bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Ha, yarın başka bir şey olur, başka bir projede bir araya gelirler, tekrar bir şey olur ama, hani, bir tarafın fanları olsun, 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 öteki taraf olsun, olsun diyerek olmaz bu işler. Her ikisine de saygı duymak lazım yani. O yüzden çok artık uzatmamak gerek. Baştan konuşuyorduk, işte, biz de yoktur diyorduk, hani, bir aşk vesaire. Çünkü o arada hiç öyle bir bilgi gelmedi. Hiç ama yani ne dizi setinden ne yurt dışından çünkü hepimize istihbarat yağıyor. Orada oturanlar yazıyor, işte Türk takipçiler yazıyor, o yazıyor. Birisi bir yerdeyken atıyorum işte Los Angeles olayı gibi Los Angeles'ta oturan bir sürü insan yazıyor. Hani Poyraz'la ilgili de sadece restoranda görüldükleri, ondan sonra arkadaş grubu içerisinde oldukları söyleniyordu. Arkadaş grubu içindeydiler. İnsanlar merhaba dedikleri an sevgili olmuyorlar. Belki birbirlerini tanıdılar. Sonra da geldik Bebek olayına. Bebek'te arabanın içinde poz verince tüm magazin camiası ve tüm gazeteciler için ya da bu camiaya ait olan herkes için bu bilinerek verilmiş bir pozdur. Bu benim sevgilim demektir. Biz de bu şıkları konuşmaya başladık. Yani şimdi nasıl bir şey söyleyemezsek ya kardeşim bununla bu aşk yaşıyor %100 falan diyemezdik yani. Madrid'de bir resim vardı. Arkadaş grubu vardı 5-6 kişilik. Orada birinin aşk demesi için çok zor yani. Ancak istikablel vukuyla bir şey söyleyebilirdi. Şimdi bebek olayından sonra bunlar konuşulmaya başlandı. Hala ortada bir şey yok ama Bebek'teki olay çok büyük bir olay, resimlerin çekilmesi. Bundan sonrasına bakacağız. Bence her iki tarafın fanları da hem Mert'in fanları hem Afra'nın fanları çok sakin olsunlar. Ne olacak bir baksınlar. Her iki tarafın da söylediği gibi onların istediği gibi olmayacak. Afra ne isterse olacak, Mert ne isterse olacak. Diyeceklerim bundan ibaret. Güzel söyledin. Güzel söyledin. Bekleyip göreceğiz. Bu arada
Bu arada anonslarda belirttiğim konu Poyraz, Afra Saraçoğlu'ndan önce Poyraz çevresi tarafından beğenilen bir erkek. Çok iyi eğitim almış, sosyetik bir aileye mensup, varlıklı bir anne baba evladı ve özel hayatında da kız arkadaşları olan, birisinden ayrıldığı zaman bir başka kız arkadaşıyla hayata devam eden, hiçbir zaman yalnız kalmayan, kızlarla arkadaşlık yapmayı seven, tercih eden bir delikanlı olduğu söylendi bana ve birlikte olduğu en son kız arkadaşından işte Afra Saraçoğlu'yla tanıştıktan sonra ayrıldığını söylediler. Bu şekilde Poyraz'la ilgili bir iddia geldi bana. Afra ile sevgili olabilmek için, Afra ile yola devam edebilmek için kendi çok güzel olan kız arkadaşından ayrıldığı söylendi. E, Ama bu olayda Afra'nın bir kabahati olamaz. Yok yani, bu Poyraz'ın Ne kendi olabilir tercihi. canım? Evet. Tabii. Bu da böyle, yani o bana bu bilgiyi yollayan kişi de aynı şekilde söyledi. Poyraz'ın kendi tercihi dedi. Afra'yı hayatına katmayı çok istedi dedi. Afra da yalnız olduğu için, Mert'ten e, bir şey devam düşünmediği için dendi bana. E, Poyraz'la çıktı. Poyraz'ın isteğine yanıt verdi, olumlu yanıt verdi ve onunla yoluna devam ediyor şeklinde anlatıldı. E, Yani bir ilişki biter, diğeri başlar gibi Yani bakmak lazım, değil mi? Yani tabii ki, tabii ki. Afra hırs yaptı da bitirdi, yok yani Yok canım, Afra şey onların yaptı. hiçbirisi konuşulamaz yani. Hayatın olağan akışında olması gereken olmuş yani. Onları konuşamayız. Bir de bu kadar çok sav bana da Afra Saraçoğlu'nun hayranları yazıyor, Mert'in hayranları yazıyor. Fanları o kadar çok şey dolaşıyor ki ortada. Yani böyle sayfalar dolusu tahliller böyle. Bu böyledir, şu şöyledir falan filan analizler. Çok da kıymetli, hani, bu kadar kıymet veriyorlar, seviyorlar, ediyorlar vesaire ama bu kadar büyütmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bu arada Caner senin fanınmış, yazmış. Öyle mi? Ne diyor Ben Caner? de Caner'in fanıyım. Bir iki terbiyesizlik yapan oldu, engelledi onları. Gözümden kaçmadı sanmasın. Caner sağ olsun, moderatörümüz Caner ve diğer moderatör arkadaşlar Servin İşi Sağlam ve Banu, hepsi çok değerli arkadaşlarımız. Beğen yaparsanız dostlar memnun oluruz ve abone olarak bizi izlerseniz yine mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz. Dünkü videomuz 30 bini geçti. Magazinde rekorlar kırmaya devam ediyoruz sizler sayesinde ve Arzu sayesinde, İpek sayesinde, Estağfurullah. Onur sayesinde. Dün Arzu ile yayınımız 30 bini geçti. Arzu, teşekkür ediyorum canım, güzel yorumların için, katkın için. Ben teşekkür ederim. Evet. Peki yayını tamamlayalım, bitirelim. Eksik olma. Güzel bir yayındı Arzucuğum. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. İzleyen, dinleyen herkese ve tüm moderatörlere, Banu, Caner, bir kişi daha vardı, Sedef. Servin İşi Sağlam. Servin işi sağlam. Hep sık sık teşekkür edemiyoruz. Bu arada Sıla Deveci'yi hep görüyorum. Ona da teşekkür ederim. Sıla'ya Güzel da yorumları teşekkür için. ediyorum. Hepsine çok teşekkürler. Bir tanesi bir Evet. şimşek çaktırdı bugün yayında. Sen fark etmedin. Kan Yok. ve beynime çıktı bir terbiyesiz. Öyle mi? Saniyesinde baktım yani, hatta diyecektim ekran kaydını alın, mahkemeye vereceğim artık çünkü uğraşasım var insanlarla. Baktım sonra bir daha yazamıyor, engellemişler. Teşekkür ederim. Evet, moderatörlerimiz çok iyi. Peki, hepinize çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için iyi ki varsınız değerli seyircilerimiz, izleyicilerimiz. Yorumlarınızla ve yapabiliyorsanız tavsiye ederek hesabımızı bize daha çok güç verirsiniz. Algoritmanın bizi öne çıkarması için sizlerin desteğinize her zaman çok büyük ihtiyacımız var. 59 dakika 27 saniye 28 saniye. Hadi şunu bir dakika yapalım Arzu. Eee, Olur. peki Servin engellemiş, orada yazmış. Hemen engelledim diye. Teşekkür ederim hepsine. Serv Belki biliyorsun, hiç kimseyi engellemeyin derim. Hani yazsınlar, ne olacak falan da bazen ahlak çok eksik kalıyor bazı insanlarda.
O zaman da engeli basmak gerekiyor. Evet, evet. Bazı kendini bilmezler. Evet, evet. Yani, böyle, ekranda ya da herhangi bir yerde 2 insan görünce kafaları sadece bel altı çalışıyor. Çünkü o kadar hayatları öyle ki, o kadar kendi hayatlarında o kadar reziller ki gördükleri herkesi de, hani, kişiyi nasıl bilirsin kendin gibi öyle sanıyorlar. Öyle ahlaka mugayir bir şey olduğunda hiç vallahi direkt engellesinler ki ben hep engellemesinler derim. O yüzden çok güzel yapmışlar. Bana da cinnet geliyor. Böyle sinirlerim bir bozuluyor. Gördüm onu, neyse dedim, ya sabır, ya sabır. Peki Arzucuğum, sevgiler. Görüşürüz. İzleyen Görüşmek üzere. herkese teşekkürler. Herkese teşekkürler. İyi ki varsınız. Sevgiler.